Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben operatör doktor Halil Emre Yıldız, üroloji uzmanıyım. Çalışmalarımı daha çok endoskopik cerrahi, yani kapalı cerrahi üzerine yapmaktayım. Taş ve prostat olmak üzere. Kadın hastalarımız da çok. Özellikle idrar kaçırma kadın hastalarda daha çok gözükmekte. Onun haricinde yine taş hastaları çok sık geliyor. İdrar yolu enfeksiyonları çok fazla geliyor hasta portföyümüz olarak. Erkek hastalarımız daha çok prostat nedeniyle geliyor. Onun haricinde sertleşme problemi yaşayan hastalarımız gene bize başvurmakta. Yine taş hastaları erkeklerde de kadınlarda da çok sık görülüyor. Su içmeme, ondan sonra tuz çok tüketme, hayvansal protein çok tüketme gibi nedenlerden çok fazla taş hastası da gelmekte. Prostat erkeklerde idrar kesesinin, mesane dediğimiz idrar kesesinin çıkımında olan 15 ila 20 gram büyüklüğünde bir bezdir. İçinden idrar kanalı geçer. Hormonların, genetik faktörlerin ve bir takım faktörlerin etkisiyle yaşla beraber büyüme gösterir. Biz bu duruma iyi huylu prostat büyümesi diyoruz. Prostat ne işe yarıyor? Prostat bir iç salgı bezi, erkeklerde olan iç genital bir bezdir. Çeşitli salgıları var. Spermle beraber katılan, ondan sonra boşalma esnasında idrar kanalının kayganlaşmasını sağlayan çeşitli salgıları üretir ve boşalma öncesinde kasılmayla beraber salgılanarak spermin, yani semenin daha rahat atılmasını sağlar. Prostatta en sık gördüğümüz hastalık iyi huylu prostat büyümesi. Onun haricinde prostat kanseri de sık görülmekte. Erkeklerde en sık görülen kanserlerden bir tanesidir. Onun haricinde akut veya kronik prostatit dediğimiz, yani prostatta oluşan yangı, halkın bildiği deyimle, yani iltihaplanma durumu. O tarz hastalar da bize çok sıklıkla gelir. Makata vuran ağrı olur, idrarda yanmaları olur, sık idrara çıkarlar. Genelde başladığımız tedavilerden, özellikle kronikleşmiş olanlar, başladığımız antibiyotik tedavilerinden çok fazla fayda görmeyebilirler. İyi huylu prostat büyümesi yaşla beraber prostattaki hücrelerin, tıbbi terimle söyleyecek olursak, benin prostat hiperplazisi diye geçer. Hiperplazi hücrelerdeki çoğalma, yani hücre sayısındaki artış anlamına gelir. Hücre sayısındaki artışla beraber prostatta bir büyüme gerçekleşir. Prostat dışarıya büyüdüğü gibi içinden geçen idrar kanalına doğru da bir büyüme göstererek zamanla idrar kanalının kapanmasına, hastalarda işeme şikayetlerinin başlamasına sebep olur. Yaş dışında en sık nedeni genetik olabiliyor. Onun haricinde çeşitli enflamatuar sebepler olabiliyor. Ancak net olarak neden olduğu tam olarak anlaşılamamış bir durumdur iyi huylu prostat büyümesi. Tanı kısmında idrar tahlilleri var, kan tahlilleri var. Özellikle PSA, kanser dediniz. PSA bu konuda çok önemli. 45-50 yaşından sonra her erkeğin bu amaçla PSA kontrolünü yaptırması bu aşamada çok önemli. Erken tanı hayat kurtarır. Onun haricinde işeme semptom skorlarımız var. Burada hastaları, işeme sıkıntılarının hastanın ne düzeyde olduğunu, yaşam kalitesini ne kadar etkilediğini ortaya koymaya çalışıyoruz. 7 tane işeme sorusu, bir tane de yaşam kalitesi sorusundan oluşmakta. 0'dan 5'e kadar her soru puan almakta. Totalde de 0'dan 35'e kadar bir puanlandırma sistemi vardır semptom skorunun. Burada da hafif, orta ve ileri düzey semptomatik, yani hafif, orta, ileri düzey belirtileri olan hasta şeklinde gruplandırarak hangi tedaviyi önermemiz konusunda, tedaviye nasıl başlamamız konusunda bize yardımcı oluyor. Tedavi yöntemleri şöyle, tek değil. Tedavi yöntemleri ilk basamak tedavi olarak medikal başlanması gerekir. Medikal tedavi, hastaya özellikle başladığımız 2 grup ilaç vardır. Bunlardan bir tanesi alfa blokör dediğimiz idrar kanalını genişletici, yani prostattaki kas tonusunu, o tonusu azaltarak kanalda genişletmeyi sağlayan ilaçlar. Bir ikincisi de prostat boyutlarında azalma sağlayan 5 alfa reduktaz inhibitörleri dediğimiz
ikinci bir ilaç grubumuz var. Daha çok bunları tercih ediyoruz veya ikisini kombine, yani birlikte olacak şekilde hastalarda şikayet durumuna göre, prostatın büyüklüğüne göre tercih etmekteyiz. Hastamız bize geldi, medikal tedavisini başladık. Medikal tedaviye yanıt alamıyorsak veya ilerleyen zamanlarda medikal tedaviye aldığımız yanıtta, ilaçla tedaviye aldığımız yanıtta azalma varsa veya yan etki nedeniyle hastalarımız ilaçları kullanamıyorsa o zaman önerimiz cerrahi müdahale. Bu durumlar biraz daha göreceli durumlar. Bir de prostat cerrahi tercihimizde mutlak endikasyon, yani mutlak gereklilik dediğimiz bazı durumlar söz konusu. Bunlar şöyle: hastada tekrarlayan idrar kanamaları varsa, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, hastada mesane taşı oluşmuşsa, hastada tekrarlayan veya devamlı idrar yapamama nedeniyle sonda takımını gerektiren bir durum varsa veyahut da böbrek yetmezliği geliştiyse biz bu hastalarımıza mutlak cerrahi öneriyoruz. Bu hastalarımıza cerrahi müdahale etmediğimiz takdirde hasta ya böbrek yetmezliğine gider, mesanede oluşmuş bir taş varsa bu alınmadığı takdirde mesane kanseri oluşum riski vardır taşa bağlı. Devamlı sondalı kalması gerekebilir. Yaşadığı idrar kanaması sonucuyla kan kaybı, kan düşüklüğü meydana gelebilmekte. Cerrahi yöntemler var. Sıklıkla da tercih ediyoruz. Cerrahi yöntemlerimiz şu şekilde: rezeksiyon, yani kazıma işlemi, haricinde enüklüasyon, yani içini boşaltmak. Bunların yanında da daha bu saydığım iki cerrahi yaklaşıma alternatif olabilecek, cerrahi sayılabilecek dediğimiz iki ayrı şey de var. Onlar da vaporizasyon ve bir de yakma işlemi, yani buharlaştırma ve yakma işlemi uygulanabiliyor. Şimdi prostat yaklaşımında, yani prostatın cerrahi yaklaşımında açık prostatektomi en eski yöntem. Bunda nasıl? Hasta açık ameliyatla prostatın içini boşaltma şeklinde biz prostat dokusunu çıkartıyoruz. Prostatı portakal gibi bir organ düşünün. İçinden idrar kanalı geçen. Biz kabuk kısmını bırakıp içindeki meyve kısmını çıkartıyoruz tabiri caizse. Bu şekilde anlatabiliriz. Kabuk kısmı hastalarda kaldığı için de hastaların sertleşme problemi yaşamıyorlar hastalarımız. Genelde çünkü en çok kafalarına takılan soru bu. Ameliyattan sonra sertleşme ile ilgili bir problem yaşayacak mıyım diye. Prostat ameliyatlarından sonra genelde sertleşme ile alakalı problem yaşamıyor hasta. Kapalı ameliyatlar TUR dediğimiz transüretral rezeksiyon, yani penisin ucundan girerek idrar kanalından endoskopik aletlerle, kameralı aletlerle girerek prostatın idrar yollarını kapatan kısmına kazıma işlemi yapıyoruz. TUR dediğimiz olay bu, TUR prostat. TUR açısından dezavantaj olarak söyleyebileceğimiz bir durum var. TUR'da sadece prostatın idrar yollarını kapatan kısmına kazıma yaptığımız prostat dokusunu tama yakın çıkaramadığımız için ilerleyen yaşlarda bu prostat şikayetlerinin, yani prostat dokusunun tekrardan büyüyerek kanalı kapatması, yani iyi huylu prostat büyümesinin tekrar etme riski olabiliyor. Bu bir dezavantaj olarak söylenebilir. TUR prostat şu an günümüzde en sık kullanılan altın standart yöntemimiz. Hastalar bunu daha çok kapalı prostat ameliyatı olarak bilirler. Genelde 2 gün sondalı takip ederiz hastalarımızı işlem sonrası. 2 gün sonra sondayı çektikten sonra bir problem olmaması dahilinde de hastalarımızı taburcu etmekteyiz. Hangi hastaya hangi cerrahi uygulayalım sorusunun cevabı hastanın yaşına, ek hastalıklarına, hastanın kullandığı ilaçlara ve prostatın büyüklüğüne göre değişmekte. Biz genelde 80 gram üstü prostatlarda açık veyahut da yeni gelişen tekniklerle lazerle olan prostat enüklüasyonunu, yani içini boşaltmayı öneriyoruz. Açık prostat, biraz önce söylediğim gibi karından kesi oluşturarak açık yöntemle prostatın içini boşaltma şeklidir. Kullanılan en eski yöntem dedim. Niye?
teknoloji artık gelişiyor. Kapalı ameliyatlar gündeme gelmeye başladı artık her branşta. Bunda da dezavantaj olarak sayabileceğimiz şey ameliyat esnasında fazla miktarda kanama olabiliyor. Ameliyat sonrasında da hastalarda uzun yatış süresi, uzun sondalı takip ve uzun yara iyileşme süresi, uzun iyileşme süresi olabiliyor. Bunlar genelde dezavantaj olduğu için biz artık açık cerrahiyi çok fazla tercih etmiyoruz. Ancak teknik imkanlar yetersizse, mesanede çok sayıda veya büyük taş varsa ve de prostat 80 gramın üzerindeyse açık cerrahi önerilmekte. Ürolojideki lazer dediğimiz olay şöyle, taş kırmada da kullandığımız, taş cerrahisinde de kullandığımız, taşı kırmaya yarayan bir alet. Doku üzerinde patlayıcı etki oluşturarak dokuda ayrılma, taşta kırılma yapıyor. Biz prostat cerrahisinde de bu etkisinden yararlanarak artık lazeri kullanmaya başladık. Ablasyon dediğimiz şey şöyle, yakma işlemi. Bunun hasta açısından dezavantajı anestezi almadan da uygulanabilmesi. Kısa ve orta dönem vadede etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Ama uzun dönem sonuçları daha çok net değil. Bu aşamada biz daha çok TUR veya lazerle prostat enüklüasyonu yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Prostat 50 yaşından sonraki erkeklerde sıklıkla görülmeye başlayan bir rahatsızlıktır. İyi huylu ve kötü huylu, yani prostat kanseri dediğimiz bir durum da söz konusudur. Bu şikayetleri yaşasalar veya yaşamasalar dahi 50 yaş üstü bütün erkeklerin PSA kontrolü açısından bir üroloji uzmanına başvurmaları bu konuda çok önemli. Sağlıklı günler diliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.